Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. 250 metre uzunluğu olan 100 gram bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, şöyle lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Her model 3 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle küçük bir lastik yaptım. Şimdi modeli kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Yine bir ilmek düz, bir ilmek artırma. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. İlmeklerimizi bu şekilde böyle şekillendirerek devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Son 3 ilmeğim kaldı. Birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra kalan 2 ilmeğimin de ikisini bir düz örerek kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İkinci sırada yapacağım işlem birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir düz, bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizin ikisini bir aldım, düz örerek kestim. Bir düz, bu ilmeğimi düz ördüm. Bu artırmayla arkasındaki ilmeğimi de keseceğim. Bir düz ilmekten sonra bir artırma, sıradaki bu 2 ilmeğimin ikisini bir alarak yine düz ördüm ve kestim. Yani birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Bakın. Aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Bir düz, şu artırma ve arkasındaki ilmeğe gelince önce bir artırma, daha sonra bu 2 ilmeğimizin ikisini bir düz örerek keselim. Bir düz, bir artırma, bu 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Bir düz, pardon, önce düz örüyorum. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sırayı da birinci sıra gibi aynısını ördük, yani aynı şekilde. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Benim şişimde 20 ilmek var. 20 ilmekle modeli anlatıyorum. Şöyle küçük bir parça model anlatımı. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Burada ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum ben. Evet, 4 sırayı tamamladım. Şimdi
5. sıra ön yüzünde yine ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını düz örerek devam ediyorum. 5. sıra ön yüzündeyim. Evet, sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. 2 sıra yani 1 ve 2. sırada şekillendirdik ilmeklerimizi. 4 sırayı da ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 6 sırayı tamamlıyoruz. Yani toplamda 6 sıra örmüş oluyoruz. Modelimizin son sırası. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, sıramı tamamladım. Bakın modeli bir kez kurduk. Şimdi ikinci model kurulumunda şurada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Modeli ikinci kez kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi şöyle düz örerek sola doğru keselim. Bir düz ilmek örelim, bir artırma yapalım, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. 1. sıra ön yüzündeyiz. Son 2 ilmeğimi de ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 1. sırayı tamamlamış olduk. 2. sıra arka yüzünde yine aynı işlemleri yapacağım. 1. sırada ne yaptıysam. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir düz örerek keselim. 2. sıra arka yüzündeyim. Bir düz, bir artırma, 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Bir düz, bir artırma. Bakın önde artırma ilmeğim, arkasındaki diğer ilmeğin ikisini bir alarak sola doğru düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. 3. ve 5. sırada düz, 4. ve 6. sırada ters örerek sıralarımızı tamamlayalım. Modeli o zaman ikinci kez kurmuş olacağız. Yani 6 sırayı tamamlayınca ikinci modelde kurulmuş olacak. Evet, 3. sıra ön yüzünde düz ördüm. 4. sıra arka yüzünde ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. İsterseniz şu aradaki düz örgüleri çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz.
Şöyle bir görüntümüz var. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine kurduk. Bu parçamda da lastik kullanmadım. Direkt modeli başladım. Hangisi hoşunuza giderse onu uygulayabilirsiniz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bu modeli her türlü örgülerinizde uygulayabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yazlık örgülerinizde, mevsimlik, kışlık hepsinde uygulayabilirsiniz. Ona uygun ipler tercih edersiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Şöyle kabarık kabarık bir görüntüsü olur. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.